Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetiyle damak çatlatan müthiş güzel bir sarımsaklı ekmek tarifi hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Ben ise hemen geçtim artık hamuru hazırlamaya. Bunun için 1 su bardağı ılık sütü ve 1 tatlı kaşığı mayayı uygun bir yoğurma kasesine aldım. Üzerine mayamızın hızlı aktifleşmesi için 2 tane küçük küp şeker ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra azar azar 2,5 su bardağı unu ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Şöyle hamuru biraz toparladıktan sonra şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Şöyle biraz daha karıştırıp hamuru toparladıktan sonra spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Burada aşamaları hızlı geçiyorum ama en az hamurumu 4-5 dakika boyunca güzel bir kıvam aldırana kadar yoğurdum. Büyükçe bir kasede yoğurmuştum. Hamurum az olduğu için hemen uygun bir kasenin içerisine aldım. Üzerini de şöyle bir bezle güzelce kapattıktan sonra 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktım. Hamur mayalanırken ben bu aşamada hemen hızlıca geçtim sarımsaklı sosunu hazırlamaya. Şu anda tam da mevsimi, çok da lezzetli biliyorsunuz. O yüzden taze sarımsak kullanmayı tercih ettim. Eğer sizler de pazara gidebiliyorsanız veya elinizde varsa mutlaka taze sarımsakla özellikle denemenizi tavsiye ediyorum. 3 tane yarım olacak şekilde taze sarımsağı uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı ekledim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Güzelce kızarana kadar fırında pişirdim. Ardından farklı bir tencerenin içerisine aldım. Gördüğünüz gibi diğerinde biraz dayaz olduğu için, yani derin olmadığı için blenderdan geçiremedim. O yüzden farklı bir tencereye aldım. Üzerini kapattım. Kıvam alana kadar blenderdan geçirdim ve hemen peşinden böyle bir tutam kadar maydanozu güzelce yıkayıp hazırladım. Çok ince olacak şekilde doğradım. Doğradıktan sonrası tekrardan böyle güzel inceledim. Hemen sarımsağın üzerine ilave ediyorum. Benim tarifimin olmazsa olması acı biberidir. O yüzden mutlaka özellikle birazcık acı biber ilave etmenizi, hele varsa mutlaka böyle küçük kırmızı biberlerden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yoksa da pul biber de ekleyebilirsiniz. İnanılmaz yakışıyor. Eğer acı sevmiyorsanız tabii o sizin bileceğiniz iş. Ancak dediğim gibi mutlaka acı biber de kullanmayı ihmal etmeyiniz. Hemen artık gördüğünüz üzere hamurumuzun mayası gelmiş. Hızlıca tezgahın üzerine aldım. 2 eşit parçaya bölüyorum. Ardından elimle beze haline getiriyorum. Bu aşamalarda un kullanmadım gördüğünüz üzere. Çünkü hamurumuzun içeriğinde yağ olduğu için elimize çok fazla yapışmıyor. Bezelerimiz hazır olduktan sonra hemen bir tanesini kasenin içerisine geri aldım. Üzeri kurumasın diye. Üzerini de güzelce örttüm, beklemeye bıraktım. Diğer taraftan diğer hamuru tezgaha aldım. Altına ve üzerine bolca un serpiştirdikten sonra merdane yardımı ile birazcık genişletiyorum. Çok fazla inceltmeyelim. Her tarafı eşit olsun diye şöyle ara sıra çevirerek açmaya devam ettim. Yeteri kadar açtıktan sonra hamurun yarısına gelecek şekilde üzerine sos ekleyelim ve her tarafına sürelim. Sosunu sürdükten sonra biraz kaşar peyniri gezdirelim. Diğer tarafını hamurun üzerine getirip elimizle şöyle hafifçe kapatalım ve hızlıca hamurumuzu yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alalım.
Diğer beklettiğimiz hamuru da aynı şekilde hazırlamakla işimize devam edelim. Emin olun bu tariften sonra farklı sarımsaklı ekmek tariflerini asla sevemeyeceksiniz. Çünkü mükemmel lezzette, bu tarifi kimlerle paylaştıysam, kim tadına baktıysa çok ama çok beğendi. Sadece sarımsaklı ekmeklerde şöyle bir şey var. Hemen mümkün olduğu kadar sıcak sıcak, taze taze tüketmek lazım. Çünkü sarımsak bekledikçe birazcık tadı daha çok yoğunlaşabiliyor. O yüzden hemen sıcak sıcak tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Diğer hamuru da açtım. Yine yarısına gelecek şekilde gördüğünüz gibi sosunu sürdüm. Özellikle hem dolgusu olduğu için hem üzerinde tekrardan sos olduğu için daha da yoğun, damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. Yine hamurun diğer tarafını üzerine getiriyorum. Bu tarifi daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Ancak o tarifle bu tarif arasında birazcık farklar var. Yani bunu biraz daha geliştirdim. Bu şekilde emin olun çok daha beğeneceksiniz. Hemen ikinci hamuru da hazırladım. Bu arada hamur sizlere az gelirse 2 ölçüye kadar çıkartıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ve geriye kalan, elimde kalan sosun tamamını üzerlerine fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Ve bu şekilde kaşar peynirini de ekliyorum. Bu arada çoğu insan kaşar peynirini kızarmış olarak sevmez. O yüzden fırından çıkarmadan birkaç dakika öncesinde kaşar peynirini ekleyip erittikten sonra fırından çıkarabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ancak ben özellikle kaşar peynirinin kızarmasından çok mutluyum. Yani çok seviyorum. O yüzden baştan ilave ettim. Hemen üzerlerine de böyle çizikler attım. Çünkü içerisinde peynir olduğu için çok fazla kabararak şekli bozulabilir. Çizik atmazsanız bile birkaç yerden delikler açmayı ihmal etmeyiniz. 180 derece fırında pişmeye gönderdim. Altı ve üzeri nar gibi kızardıktan sonra şöyle hemen hazır oldu. Fırından çıkar çıkmaz o mükemmel kokuyu mutlaka içinize çekmeniz, duymanız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle denemeniz gereken tariflerden bir tanesini. Hemen şöyle keserek içerisinde yakından göstereceğim. Dışı böyle hafif çıtır, içerisi dolgulu, soslu, müthiş güzel bir tarif oldu. Eminim denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Her seferinde söylediğim gibi kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz eğer yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Emeğime saygı olarak da videomu beğenir, yorum bırakır ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.